Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. 19 Ocak 2023 Perşembe günündeyiz. Merkürümüzün retrosu bitti. Mars'ımızın retrosu bitti ve bugün ne geldi? Önemli açıklamalar duyduk. Dün ne demiştim? Yarın önemli açıklamalar, haberler alacağız. Ve bugün seçim tarihiyle ilgili bir bilgi geldi. Az önce ben Twitter'da gördüm. Kendim resmi olarak hani birinci ağızdan duymadım. Herhalde doğrudur diye düşünüyorum açıkçası. Tabii EYT ile ilgili güzel bir haber geldi. Bu da önemli bir gelişmeydi. Çünkü bugün Plüto kavuşumu yaşandı ve etkisi aslında daha da sürecek. Evet, ben ne yaptım? Hemen an haritasını açtım ve geçen hafta seçimle ilgili bir küçük yayın yapmıştım olasılıklarla ilgili. Şu an yayında zaten bu videonun içerisine linki bırakacağım. Orada tıklayarak oradan tahminlerimi izleyebilirsiniz. Demiştik ki orada bu tarihte eğer seçim olursa Merkür retro zamanına gelme olasılığı var demiştim. Ve bugün Merkür retrosunun tam bittiği ama daha Merkür'ün tam hızına ulaşmadığı es olduğu bir gün. Ve bu açıklama geldi. Ve bildirilen tarihte de yine Merkür Boğa burcundaki retrosunu tamamlamış fakat şu an kırmızı es. Henüz çıkmış, daha normal hızına kavuşmamış. Böyle olasılıklar olduğunda nasıl değerlendiririz? Biz de her zaman ne deriz? Bir gezegenin retrodan çıkışıyla girişi esnasında en güçlü olduğu dönemler olduğunu söyleriz. Çünkü burada Merkür durağan. Hem açıklanan günde aynı hem de seçim tarihinin yani 14 Mayıs'ın gününde aynı ve günlerden pazar ve bugün arkadaşlar yani o seçimin yapılma olasılığının olduğu günde Ay Balık burcunda. Ay tam Türkiye'nin tepe noktası dediğimiz alanından geçiyor ve tabii ki Satürn de artık orada Balık burcuna geçmiş oluyor. Orada bir balık stelyumu oluşuyor yani. Bu ne demek olduğunu soranlara da tabii şu anda biz karşı tarafın altılı masanın adaylarını bilmiyoruz. Onlar henüz açıklanmadı. Ama ben seçimle ilgili yine kritik sonuçlar çıkabileceğini düşünüyorum. Yani sağlıklı bir sonuç alınamama ihtimali olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yayında daha net konuşmuştum. Detayları da oradan izleyebilirsiniz. Yani önemli açıklamalar peş peşe bugün geldi sevgili dostlar. Evet ve bugün yine önemli konular gündemimize gelecek arkadaşlar. Bugün Ay Yay burcunda. Saat 13.07'ye kadar normal seyrinde ve güzel açıları var bu arada. 13.07'de boşluğa girecek ve gece 22.11'e kadar yani öğleden sonra tüm gün Yay burcunda ve Ay boşlukta. Bu zaman dilimini nasıl değerlendirirsiniz? Bence bugün tam da böyle yeni ay arifesinde ayın fazı da kapanıyor. Evet, bazı sonuçlanmaların yine olabileceği bir gün olacak. Ve aynı zamanda da herhangi bir konuya odaklanmakta tabii ki zorluklar yaşarız. Yeni bir şeye zaten başlamayın. Merkür de daha es. Ama çok heyecanlıyım, ben bir hayalini kurayım. Dur ben onları bir yazayım derseniz onlar serbest. İstediğiniz kadar sınırsız hayaller kurun. Hayal kurun ki gerçeğe dönüşmesi çok daha hızlı olsun. Sevgili dostlarım. Evet, böyle bir gün. Ve sabah 06'da Ay Venüs'te üçgen. Öğlen tam olarak 13.08'de Ay Satürn'e 60 derecelik şanslı, güç veren, güzel bir açı yaparak boşluğa gelecek. Aslında işte sonuçlanmalar oradan gelebilir diye söyledim size. Hani ayın boşlukta olacağı öğleden sonraki süreçlerde genel olarak iletişim, çok haber duyacağız yine bugün. Dün de söylemiştim, bugün çok haber duyduk ve yine duymaya devam edeceğiz. Ve tam bugün hani bu açıklanırken bu önemli haberler geldiğinde yine Ay TC haritasında 6. evde yine burada mesela EYT ile ilgili çalışanlarla ilgili önemli bir haber geldi. Maaş ödemeleriyle alakalı. Çok fazla detaylarını bilmiyorum. Bunlar hep Twitter'da düşüyor. Oradan görüyorum. Çünkü vaktim olmadı, araştıramadım bu konuyu. Ama bu hafta yapacağımız yeni ay yayınında, videosunda bunlara detaylıca değinmeyi planlıyorum açıkçası. Bugün sizler ne yapın? Saat 10 ile 11 arası ayın Neptün'e karesi var. Biraz kafaları karıştıran bir zaman dilimi. Bunu unutmayın sevgili dostlar. O saatlerde biraz karamsar da olma ihtimalimiz var. Bu saati dikkate alalım ama saat 12 ile 13 arası çok önemli konularda
hemen ayın boşluğa girmeden önceki zaman diliminde mesela önemli resmi yerler, önemli kişilerle ilgili konularda mesela fikir alışverişi, başvurular, sonuç almalar güzel olacağını söyleyebilirim. Genel şöyle bir toparlayayım. Öğleden sonra ay bütün gün boşlukta ve yay burcunda gezmek için, keyifli zaman geçirmek için, spor yapmak için, araştırmak için, biraz daha uzak gelecek hedeflerimize aslında odaklanmak, belki dışarıda açık havada zaman geçirmek ya da çalışanlar için yine biraz eski defterleri toparlamak, düzenlemeler yapmak için değerlendirebilirsiniz. Akşam saatleri de 22.11'den sonra ay Oğlak Burcu'na geçiyor. İşte resmi durumlar, daha ciddi konuları gündemimize getirecek konularla bir cuma yaşıyoruz. Çok güçlü bir cuma geliyor. Bu arada oraya hazırlanın, açıkçası önemli olacağını düşünüyorum sevgili dostlarım. Gelelim bugünün şanslı saatlerine, bakalım bugün neler var. Evet, bugünün ilk şanslı saati sevgili dostlar 10.38-11.26 arasında. Gerçekten çok başarılı. Çünkü Satürn'den, Venüs'ten çok güzel etkiler alıyor ay. İlişkiler için kesinlikle kullanın ve para için. Diğer saat 16.28, 17, 18'de ve bu saatte ay boşlukta olacak. Çok keyifli, zevk aldığınız, keyif aldığınız konularla ilgilenmek, kendinize zaman ayırmak, kendinize bir şey yapmak için, kendinize bir hediye almak için belki de çok güzel bir zaman süreci, çok keyifli, güzel bir şey yapmak için değerlendirin, hiçbir şey olmasa bile. Diğer saatimiz 23.57.01.07'de sevgili dostlar. Evet, o saatte artık ayın 20'sine girmiş olacağız ve ay da Oğlak Burcu'na geçiyor. Önemli, ciddi, hayati konuları gündemimize taşıyacak bir cuma geliyor. Cuma ve cumartesi, haberiniz olsun. Sevgili dostlar, evet, yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmadan bugünün de rengi mor, bugünün de şanslı sayıları yine Yay burcu için verdiğim şanslı sayılar. Sevgili dostlarım, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yayını beğenmeyi, eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.